Avrupa'nın güneybatı ucunda Atlas Okyanusu'nun azgın dalgalarıyla Akdeniz'in durgun sularının birbirine karıştığı bir yarımada uzanır. Kuzeyinde karla kaplı Pirene zirveleri, güneyinde Afrika kıyılarına 14 kilometre mesafede kavrulan kayalıklar bulunur. Burası İber Yarımadası'dır. Bir kıtanın içinde saklı, aslında kendi başına bir kıta gibi davranan bir toprak parçası. İspanya ve Portekiz'in paylaştığı bu topraklarda Avrupa'nın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz bir çeşitlilik saklıdır. Kardan çöle, Buzul Vadisi'nden bataklığa, Kayın Ormanı'ndan zeytinliğe uzanan bu yolculukta kıtanın en nadir ve en dirençli yaratıkları hayatta kalmanın yollarını bulmuştur. Bu, hayatta kalanların hikayesidir. Yarımadanın kuzey sınırını çizen Pireneler sadece bir dağ silsilesi değil, aynı zamanda bir kalkandır. Fransa'dan gelen soğuk cepheleri durdurur. Atlantik'in nemli havasını hapseder ve bu tuhaf coğrafi çarpışma kıtanın en yağışlı köşelerinden birini yaratır. Yılda 2000 milimetreye varan yağış buradaki ormanları Kuzey Avrupa'nın herhangi bir noktasından daha yeşil kılar. Bu ıslak, gür ormanların derinliklerinde Avrupa'nın en büyük yırtıcısı hala yaşamını sürdürür. Kahverengi ayı. Kantabria dağlarındaki popülasyon 20. yüzyılın ikinci yarısında neredeyse yok olma noktasına gelmişti. Sayıları bir aralar 70'in altına düşmüştü. Bugün sıkı koruma çalışmaları sayesinde bu sayı 4 kata çıktı. Bir dişi ayı ilkbaharda ininden çıkardığı yavrularıyla birlikte kayın ağaçlarının arasında böğürtlenle dağ elması ararken görülebilir. Kış boyunca metrelerce kar altında uyuklayan bu dev, baharın ilk sıcaklıklarıyla birlikte tekrar harekete geçer ve bu dağlarda artık yalnız değildir. Kurt, İber Yarımadası'nın en tartışmalı ama en dayanıklı sakinlerinden biridir. Franco döneminde devlet eliyle neredeyse tamamen imha edilen kurt sürüleri kuzeybatı bölgelerde, özellikle Kastilya ve Leon ile Galicia'da direnmeyi başardı. Bugün Yarımada'da 2000'e yakın kurt var. Bu, Batı Avrupa'daki en kalabalık popülasyonlardan biri. Bir sürü gece yarısı sisli bir vadide sürdürdüğü avı karaca ve yaban domuzu üzerinden yürütür. Çiftçilerle süregelen gerilim hala bitmemiş olsa da kurt bu topraklarda kaybolmayı reddetmiştir. Daha yükseklerde, kayalık sırtlarda bambaşka bir yaratık hüküm sürer. Pirene çengelboynuzu, yani izard. Tırnaklarının keskin kenarlarıyla neredeyse dikey kayalıklara tutunabilen bu dağ keçisi akrabası, yırtıcılardan kaçmak için yükseklikten başka bir sığınak tanımaz. Kayalar arasında sekerek ilerleyişi, bu belgeselin en nefes kesici görüntülerinden birini oluşturur. Gökyüzünde ise kayalık burçlar arasında süzülen bir gölge belirir. Kızıl Akbaba. Sürüler halinde uçan bu leş yiyiciler bir ölü hayvanın kokusunu kilometrelerce öteden alır ve dakikalar içinde onlarcası aynı noktada toplanır. Onların varlığı olmadan bu dağlarda hastalık çok daha hızlı yayılırdı. Doğanın sessiz temizlikçileridir bunlar. Kuzeyin yeşil dağlarından güneye indikçe manzara birdenbire değişir. Yarımadanın kalbinde deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte kocaman bir yayla uzanır. Meseta, yazın 40 derece sıcaklara, kışın ise -10'a düşen sıcaklıklara sahne olan bu bozkırlar, Avrupa'nın en aşırı kıta iklimine sahip
bölgelerden biridir. Bu sert coğrafyada İber Yarımadası'na özgü bir orman ekosistemi doğmuştur. Devasa, insan eliyle şekillendirilmiş ama vahşi yaşam için hayati olan bu meşe korulukları, mantar meşesi ve pırnal meşesinin seyrek dağıldığı, altlarında otlakların uzandığı bir peyzajdır. Dahası kıtanın en tehdit altındaki kedi türüne ev sahipliği yapar. İber vaşağı. Bir zamanlar dünyanın en nadir kedi türü olarak anılan İber vaşağı, 2000'li yılların başında yalnızca 100 bireye kadar gerilemişti. Sebep basitti. Ana besin kaynağı olan yabani tavşan popülasyonunun hastalıklar yüzünden ölmesi. Ancak son 20 yılda yürütülen üreme programları ve tavşan popülasyonunun yeniden canlandırılmasıyla vaşak sayısı bugün 1000'in üzerine çıktı. Alacakaranlıkta kulak uçlarındaki siyah fırça tüyleriyle sessizce ilerleyen bu kedi, İber Yarımadası'nın belki de en büyük konservasyon başarı hikayesidir. Gökyüzünde ise başka bir dev süzülür. İspanyol İmparator Kartalı. Dünyada sadece birkaç yüz çiftin kaldığı bu tür neredeyse tamamen İber Yarımadası'na özgüdür. Geniş kanatlarıyla termik akımları kullanarak saatlerce hiç kanat çırpmadan süzülebilen bu kartal, yabani tavşanı avlarken bazen seyrek ağaçların arasında şaşırtıcı bir çeviklik sergiler. Yerde ise bozkırın en tuhaf sakinlerinden biri yürür. Büyük toy kuşu. Erkeklerin ağırlığı 15 kiloya ulaşabilen bu kuş, uçabilen en ağır kuş türlerinden biridir. İlkbahar, kur yapma mevsiminde erkek toylar, tüylerini adeta içe çevirip devasa beyaz bir top haline gelerek dişileri etkilemeye çalışır. Bu gösteri dünyanın hiçbir yerinde bu ölçekte görülemez. Yarımadanın güneybatısında Guadalquivir Nehri'nin Atlas Okyanusu'na kavuştuğu noktada Avrupa'nın en önemli sulak alanlarından biri uzanır. Donana Ulusal Parkı. Burası bir geçiş noktasıdır. Kelimenin tam anlamıyla Afrika'dan Avrupa'ya göç eden milyonlarca kuş için bir dinlenme durağı, bir kışlama alanı, bir üreme merkezidir. Sonbahar geldiğinde gökyüzü flamingo sürüleriyle pembeye boyanır. Bazı yıllarda 80 bini aşkın flamingo bu sığ göllerde toplanır. Bacaklarını çamura gömüp gagalarıyla suyu süzerek küçük kabuklu deniz canlılarını ayıklarlar. Ve tüylerindeki o ünlü pembe rengi de tam olarak bu beslenme biçiminden alırlar. Ama Donana yalnızca kuşların değil, İber Yarımadası'nın en gizemli av köpeğinin de sığınağıdır. Bataklık geyiği. Yaz aylarında bataklığın büyük bölümü kuruyup çatlarken, geyikler nehir kıyısındaki son yeşil şeritlere sıkışır. Bu dönem yılın en kritik hayatta kalma sınavıdır. Donana'nın sazlıkları arasında artık dünyada sadece bir avuç birey kalan İber vaşağının küçük ama kritik bir popülasyonu da yaşamını sürdürür. Bu da bölgeyi türün son kalelerinden biri haline getirir. Yağmur mevsimi geldiğinde ise her şey değişir. Kasım ile Şubat arasında yağan yağmurlarla bataklık yeniden dolar. Kurumuş toprak birkaç hafta içinde devasa bir göle dönüşür. Bu döngü, kuraklık ve taşkının birbirini kovaladığı bu ritim, Donana'nın tüm yaşam formlarını şekillendiren temel güçtür. Yarımadanın güneyinde
İklim bir kez daha başkalaşır. Akdeniz'in etkisiyle yazlar kurak ve uzun, kışlar ise ılıman geçer. Bu Avrupa'nın en Akdenizli köşesidir ve aynı zamanda kıtanın Afrika'ya en yakın noktasıdır. Cebeli Tarık Boğazı'nın hemen kuzeyinde yer alan kayalıklarda Avrupa'nın tek yabani maymun popülasyonu yaşar. Berberi maymunu. Aslen Kuzey Afrika kökenli olan bu tür, yüzyıllar önce insan eliyle bu kayalıklara taşınmış ve o günden beri burada tutunmayı başarmıştır. Kayalıkların arasında gruplar halinde dolaşan bu maymunlar, İber Yarımadası'nın Afrika ile olan kadim bağını hatırlatan canlı bir kanıttır. Daha doğuda Sierra Nevada'nın karla kaplı zirveleri bu sıcak coğrafyada şaşırtıcı bir tezat yaratır. İspanya'nın en yüksek dağ silsilesi olan bu zirvelerde yalnızca burada yaşayan bir dağ keçisi türü İber çengel boynuzu sarp yamaçlarda tırmanışını sürdürür. Aynı gün içinde deniz kıyısındaki plajdan karlı bir zirveye çıkabilmek, İber Yarımadası'nın sunduğu bu coğrafi çeşitliliğin belki de en çarpıcı örneğidir. İber Yarımadası, Avrupa ile Afrika arasındaki en kısa hava koridorlarından birini oluşturur. Her ilkbahar ve sonbaharda milyonlarca kuş bu yarımadanın üzerinden geçerek iki kıta arasında mekik dokur. Beyaz leylek bu göçün en tanıdık simgesidir. Kilise kulelerine, elektrik direklerine, hatta terk edilmiş yapılara kurdukları devasa yuvalarda nesiller boyu aynı noktaya geri dönerler. Ancak son yıllarda ilginç bir değişim yaşanıyor. İklim değişikliği ve çöplüklerdeki besin bolluğu nedeniyle bazı leylek popülasyonları artık Afrika'ya hiç gitmeden İber Yarımadası'nda yıl boyu kalmayı tercih ediyor. Parikaskla Boğazı ve Cebeli Tarık üzerinden geçen akbaba ve şahin sürüleri ise gökyüzünde adeta bir nehir oluşturur. Bazı günlerde binlerce yırtıcı kuş aynı anda bu dar hava koridorundan geçerek termik akımları takip ederler. İber Yarımadası'nı anlamanın anahtarı onun iklimsel çelişkilerinde saklıdır. Aynı yarımada içinde kuzeybatıdaki Galicia'da yılda 2000 milimetreye varan yağış düşerken güneydoğudaki Almeria bölgesi Avrupa'nın en kurak köşesi olarak anılır. Bazı yıllar 200 milimetrenin altında yağış alır ve gerçek bir çöl manzarası oluşur. Bu aşırı zıtlık yarımadanın sıcak nokta olarak anılmasının da temel nedenidir. Akdeniz Havzası iklim değişikliğinden en hızlı etkilenen bölgelerden biri kabul edilir. Yaz kuraklıkları uzuyor, orman yangınları sıklaşıyor. Bazı türlerin yaşam alanları kuzeye ya da daha yükseklere doğru kayıyor. Ama bu aynı zamanda dayanıklılığın da hikayesidir. Vaşaktan kurda, imparator kartalından flamingoya kadar bu yarımadanın canlıları binlerce yıldır bu aşırılıklarla yaşamayı öğrenmiştir. Kuraklığa dayanan bir meşe, taşkına uyum sağlayan bir bataklık geyiği, kayalıklara tutunan bir dağ keçisi. Hepsi aynı dersin farklı yanıtlarıdır. Uyum sağlamayan hayatta kalamaz. Avrupa'nın güneybatı köşesinde saklı bu yarımada tek bir iklime, tek bir peyzaja, tek bir hikayeye sığmayacak kadar zengindir.
Karlı dağlardan kavrulan bozkıra, sonsuz bataklıklardan Afrika'ya açılan kayalıklara kadar İber Yarımadası, Avrupa'nın en az bilinen ama en dayanıklı vahşi yaşam sahnesidir. Vaşak yeniden çoğalıyor, ayı dağlarına geri dönüyor. Kartal gökyüzünde hala hüküm sürüyor. Bu topraklar kaybetmeyi değil, direnmeyi seçenlerin hikayesini anlatır. Bu vahşi İber Yarımadası'dır.